Sendeyim. Şimdi seninle emlakçılık oynayacağız, tamam Haydi. mı? Emlakçıyım ben. Şimdi bir şeyimizi satacağız ya. Bu arada herkese merhabalar. Merhabalar. Başlıktan da gördüğünüz üzere karavanımızı satıyoruz. Ama bu karavanı değişik bir şekilde satıyoruz. Evet. Şöyle ki yanında bir de hediyemiz var. Ben şimdi bir emlakçıyım. Tamam. Sen de emlakçı olacaksın birazdan. Oo, Karavanı nasıl satarsın bir cümleyle? bir cümleyle. Tamam mı? Ben mesela şimdi senden şöyle bir şey istiyorum. Evet. Önce ben bir şey söyleyeceğim, sonra seni bu tarafa çevireceğim. Oraya doğru döneceksin kamerayla, tamam mı? Sonra da ben mi bir şey bulacağım? Sonra Nasıl da sen satacağımla ilgili? yapacaksın, Tamam. evet. Çok utanıyorum. Yap yap. Komik olmayacak zaten ama güzel olacak. Hadi. Komik olmasın mı? Komik 2, olsun diye. 1. Bunu alana bu bedava. Bravo. Seni ilk defa birine benzettiğimi söyleyeceğim. Şu anda yeni benzettim. Kimi benzettin? Demin kamerayı ayarlarken. Sen kime benziyorsun biliyor musun? Kime? Mona Lisa'ya. Yemin ediyorum. Bir Ya. baksanıza buraya. Biraz benzemiyor mu? Ne alakacı ya? Vallahi bir benzettim ya. Bir Mona Lisa geldi geçti gözümün önünden. Allah Allah, tam bir sanat eseriyim ondan mı Tabii acaba? ki tabii. Arabaya bağlayacağım buna. Satış yapıyoruz ya hemen. Arabanın değeri artsın diye. İçinde Sen- Mona Lisa yaşadı. Tabii, sen nereden geldiğini bilmiyorsun espriyi. Başlayalım. Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Başlıktan da gördüğünüz üzere karavanı satıyoruz. Konu buralara nasıl geldi inanın hiç bilmiyorum. Ben miyim suçlusu? Mimar burada. Önce buna bir karar verelim. Sen Evet. bu arabayı satmak istiyor musun, istemiyor musun? Hem istemiyorum hem istiyorum. Ama öyle bir şey yok. İşte peki, var. Peki yeni araba yapmak istiyor musun? İstiyorum. O zaman şimdi bak bir Mecbur tarafta istiyorsun. artı, bir tarafta artı eksi olduğu zaman artı eksi birbirini yerken artı açıkta kaldığı zaman olmuyor. Arabayı satmadan yeni araba yapamıyoruz. Şimdi biz bundan 2 sene önce yine bu zamanlarda sizlerle bir video yapıp paylaşmışız o zamanki fikirlerimizi. Demişiz ki arabamızı satıyoruz. Çünkü arabamızı satmak istemeye başlamışız o zaman. Başlamışız. Karavanı büyütmek istiyorduk. Belki içinde yaşarız diyorduk. Öyle öyle fikirler gelip gidiyordu. Evet ama satalım fikrine düşmüştük. Ve dedik ki arabayı yenileyelim öyle satalım. Hem arabanın değeri artsın hem de alacak olan insan bizi güzel dualarını bizden eksik etsin. Etmesin. Etmesin diye arabayı yenilemişiz. Evet. Gidip İzmir'de çok da güzel bir dönüşüm yaptırmışız Evet, arabamıza. yani biz Dönüşüm daha- değil pardon. Biz zaten dönüştürülmüş bir arabaydı, yenileme. Tabii biz şimdi karavanı yaptık. Sonra bir daha yeniledik. Sonra hepsini biz yaptığımız için böyle yamuk yumukluklar vardı. Sonra yardım aldık. Çektik, yaptık, ettik. Evet, yardım aldık. Sonra profesyonel bir el yapınca Evet. bu sefer de satamadık. Evet, satamadık. Araba çok güzel çıktı 2 sene Evet. önce bu yenileme sürecinden ve biz dedik ki birazcık binelim. Hadi birazcık daha binelim. Birazcık daha binelim derken tam 2 sene binmişiz arabaya o şekilde. Evet. Ve artık dedik ki yeter. Çünkü bir yaz daha arabayı yatırmak istemedik açıkçası. Öyle bir durum var. Evet. Biliyorsunuz ki biz Mayıs ayında otel işleri başladığından dolayı Mayıs ve Eylül sonuna kadar aşağı yukarı arabamızı kullanmıyoruz. Yani belki ayda 1-2 defa değil mi çıkıp bir yerlere gidebilirsek gidiyoruz. Hatta şey diyoruz gelenlere, isterseniz alın karavan duruyor gidin bir turlayın. Turlayın, bir kalın, gelin diyoruz. Sizde Evet. kalsın falan diyoruz. Yani boş duruyor arabamız ve bu şekilde yıllardır hep bu şekilde gitti bu araba. Ve biz de dedik ki bu sene artık buna bir son verelim. Hazır arabamızın içi hala yeniyken ve geçen sene bir sene olmadı da arabamızı yeni boyatmışken yani sattığımız zaman içimiz rahat edecek bir pozisyondayken arabamızı satalım ve yeni arabaya başlayalım diye düşündük. Evet, yeni arabaya ya aslında dürüst olmak gerekirse şöyle bir durum da var. Biz şimdi aynı zamanda iş yapıyoruz burada. Bundan önce dürüst değil miydik? Şöyle bir durum var. Neymiş? Dürüstlük de He. hani bu taraf sanki hiç konuşulmuyormuş gibi geliyor bana. Sanki çekim tarafları hiç konuşulmuyormuş gibi geliyor. Doğru. Ama şöyle bir şey de var. Biz şimdi burada çekim yapıyoruz. Bu bizim işimiz aynı zamanda. Bu karavan gezmek için mükemmel, yaşamak için çok güzel, gezi halindeyken yani böyle inanılmaz bir konfor sağlıyor size. Çok seviyoruz biz bu karavanı. Ama eksi taraflarına baktığımızda da çekim alanımız birazcık azalıyor. Yani. O da bir gerçek. Yani Yani kolay belki değil. hani ilk sıralarda olan bir gerçek değil ama hani ilk onun içine de girecek gerçeklerden. Yani. O yüzden Maalesef. karavanımızı birazcık büyütmek istiyoruz. Şöyle bir durum da var. Biz şimdi karavanla seyahat ederken hep küçük karavanla seyahat ettiğimiz için çok aktiftik. Yani hiç yerimizde durmuyoruz. Yani en fazla bir yerde bir hafta durmuşuzdur. Maksimum. Değil mi? Yani Evet. daha fazla değil. Sürekli bir seyahat halindeyiz. Bu karavan bize o hayatı çok güzel verdi. Çok güzel sağladı. Ama hani bir tık
buna doyduk da dediğimiz bir Öpeceğim ya. noktadayız. Ben de çok seviyorum. Evet. Ama artık herhalde biraz yaşımız gereği mi? Ya da Bilmiyorum ki. o hazzı yaşadık ve daha ilerisi olmayacak diye düşünüyoruz diye mi? Biraz da Bilmiyorum. farklı bir şeyler yaşayalım istiyoruz Evet. yani. Yani değiştik. Aslında öncelikli olarak karavanımızı satma da bir tarafa dursun, biz biraz değiştik. Yani gittiğimiz yerlerde artık daha uzun kalıyoruz Birazcık mesela, daha, evet. değil mi? Hı hı. Yani hal böyleyken bize daha böyle kaldığı yerde daha fazla kendine yetebilecek bir araba, daha büyük bir araba yani o anlamda. Ya bir de bir değişiklik hani ya. Bir değişiklik de olması Hani gerekiyor yani. yani. Kaç senedir, 7 senedir mi biz karavan hayatı içerisindeyiz? 2 defa karavan değiştirdik. Hani Evet. bir düşündüğünde. Evet. Ya öyle yani sürekli karavan hayatı içindeyken Kopamıyoruz biz. karavanı değiştirmek zorundasın diye bir şey yok aşkım aslında. Bu Ya arabayı ama biz yeni mesela- araba yapmak zorunda olmasak hayatta satmayız yani. Öyle Şöyle bir durum var ya, hani insanlar hep başka bir şey deneyimlemek istiyor. Ha, tamam. Ya da hani biraz büyüteyim diyor, bir noktada sığmamaya başlıyor falan. Sığınamayeler. Ama biz bir şeyi seviyor muyuz? Onda takıntılı Ya, halde kalıyoruz. Evet. Birazcık o konuda Bu karavanda muhafazakar çok mı rahat denir bizim yani. için bilmiyorum. Ama yenilik şart ve bu yeniliği yapmak için arabamızı satacağız. Ve hatta arabayla birlikte bizim yolcu Evet. yıllardır bize sağ olsun yolculuk eden, Evet. yoldaşlık eden kamplarımızda teknemizi de satacağız. Romörkü ve motoruyla. Onu da birazdan dışarı çıktığımız zaman detaylarıyla size anlatırız. Şey gibi olmadı mı? Bizim hayatımızı satıyormuşuz gibi. En son kendimizi de satıyoruz zaten. Ondan sonra hepimiz rahat. Ya şey Hayatımızı gibi satmak nedir ya? Nasıl biliyor musun? Hani biz böyle bir yaşantımızı satıyoruz. Evet, He. bu daha doğru. Anılarımızı mı satıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, biz böyle yaşantımızı satıyormuş gibi olduk. Karavan hayatı, tekne, Evet. deniz. Kelimeler biraz kelimeler Biraz kullandık. evet ama Her neyse, anladınız siz onu. Anladım. Eyvallah. Bu paraya satılmaz çünkü. Şimdi karavanın içi... Ha bu arada 16 Mart günü karavanı o internet sitelerine koymuş olacağız arkadaşlar. Tekneyle Evet. birlikte oradan da ilanı artık devamını takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakırız. Hı. Instagram'dan da paylaşırız. Oradan da bakabilirsiniz. Evet. Şimdi size amacımız arabamızın neler var arabamızda? Bir karavanda olması gereken neler? Eksikleri neler? Her şey var, şu var, şu var diye de anlatmayacağız. Eksiklerini de söyleyeceğiz. Alan insan neyse bilerek alsın diye. Her şeyini size içini dışını anlatacağız. Nasıl anlatalım? Yapamayacağım. Anlatırsın, bir şey olmaz. Daha güzelini yapacağız. Nasıl? Nereden? Önce mutfağa ya da bir şeyden anlatmaya sen başla. İçinden başlayalım. Tamam, bu taraftan başlayalım. Sen o zaman. anlat kafana göre. Ben elektriği, suyu anlatayım. Sen de diğer her şeyi anlat. Tamam. Okey. Şunu da söyleyelim. Biz bu karavanı satmadan yeni karavana başlayamıyoruz. O yüzden bu karavanı sattıktan sonra Satıp parayı alıp ondan sonra yeni arabamızı alacağız. Arabayı da Evet. aşağı yukarı bulduk sayılır. Ford değil. Benim için yeterli zaten. Bir şeyi anlatırken o şeyin tabii ki. artı ve eksi yönünü de anlatacaksın. Senden böyle bir anlatım bekliyorum. Hayır, sanki ben burada üçkağıtçıyım. Hayır, hayır. Beyefendi dünyanın en dürüst insanı, ben Hayır. yalancıyım sanki Aşkım de. yalancısın diye Tabii ki demedim. söyleyeceğim bunları. Sadece onu da o şekilde anlatım yapalım. Artı ve Evet. eksileriyle birlikte. Evet. O zaman başla kafana göre. O zaman dolaplardan başlıyorum. Başla canım. Üst dolaplar. Burada kıyafetlerimizi almadık. Belki geziye devam ederiz. Karavan ne zaman satılır belli olmaz. Burada da aynı şekilde bir üst dolabımız var arkadaşlar. Burada bir tane sorunumuz var. Hemen gösterelim. Şuradaki şeyler, şunlar. Bantlar. Bantlar sıcaktan attı Evet, birkaç bunlar tanesi. geçen yaz attılar sıcaktan. Araba sabit duruyordu. Kapının Evet. önünde o esnada. Onlar çok kolay bir şekilde yapıştırılabiliyor yerine. Evet. Burada yine 2 tane üst dolabımız var. Şurada Cihan'ın dolabı var. Lütfen bakar mısınız? Bir benim dolabımın derliliğine, topluluğuna bir bakın. Bu arada dolapları da şöyle detaylı görmüş olursunuz. Bak şurada 10 tane yakın tişört var. Orada 4-5 tane pantul var, şey var. Şöyle detaylı genişliğini de görün. Evet. Bir de şimdi Ebru'nunkini görün. Görün. Seninki de iyiymiş, tamam. Peki bir şey Affettim. söyleyeceğim sana. Ha canım. Senin dolabını sen mi katlıyorsun? Onların hepsini ben katladım, koydum oraya. Buna inandınız mı? Özenle. İnanmayın bence. Evet, devam edelim. Bunların içerisinde haziranlar var. Şu şekilde. Böyle içeriden birazcık görünüyor. Burada böyle biz buraya işte iç çamaşırları, çoraplarımızı falan koyuyoruz, berelerimizi. Bu tarafta elektriğe ulaşıyoruz. Kontrol. Ben efendim. anlatırken anlatırım elektrik olayını. Tamam, burayı ben bıraktım o zaman. Tamam. Burada yine bir tane üst dolabımız var. Buraya da biz zıvırlarımızı koyuyoruz. Bayağı da yetiyor ve sığıyor. Koltuklarımız var burada. Burası aynı zamanda yatağa dönüşüyor. Zaten çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için de tekrarlayalım. Minderlerimiz buna göre çok uyumlu bu arada. Önceki minderlerimiz çünkü çok kötüydü. Bundan çok memnunuz. O konuda da hiç aklınız kalmasın. Beliniz falan ağrımıyor. Bunu ben indirmekte biraz zorlanıyorum. Masamız şöyle hareket halinde bu arada. Onu da göstereyim. Böyle istediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Sonra bunu buradan böyle kilitliyorsunuz. Seyahat Bir halindeyken daha kaymasın çekemiyorsunuz diye. ama birazcık çekiliyor yine. Yok, bakayım. Biraz kuvvet
uygularsanız çekilir. Tabii ki o şey için giderken gitmiyor şu kaymasın an. diye. Bak, Tabii şu ki. an kaldı. Tamamdır. Sağ sol birazcık oluyor da böyle Yo, olmuyor. o araba giderken oynamaz o. Böyle aldık. Minderlerimiz de kaç santimde hatırlıyor musun? Valla 12 mi öyle bir şey. Evet galiba. Şöyle bunu da aldık. Şimdi bu yatak kısmı aynı zamanda koltuk kısmı 3'e bölünüyor. Bir burası var, bir bu taraf var, bir de şu arkada böyle uzunca olan kısım var. Hepsini göstereyim. Burası böyle boş. Buraları Cihancığım temizledi, düzenledi. Evet, buralar normalde böyle değildi arkadaşlar. Bunları biz yeni kapattık. Evet. Tertemiz oldu. Mis gibi dolap bunlar. Bir gir içine bakalım ne girebilir, Burası ne çıkabilir. bayağı inanılmaz bir aşağı yukarı bir şey olsun, fikir olsun. depolama alanı. Kapat, seni bir depolayalım oraya. Gir. He. Bu kadar girebilir. Girersin. Ama- Eski günleri düşün. Jimnastikçi burayı düşün ya. Yok. Olmuyor mu? Tamam. Evet, böyle bir büyükçe bir dolap. Evet. Bir de ben gireyim. Nasıl Böyle gerçekten? bir tanıtım yok ya. İçine girip Neyse, metre yok yanımızda ama büyükçe. Metre bu işte benim. Tamam. Ölçü diğer biriminiz benim. Diğer depolama bölümümüz böyle açılıyor. Burada böyle bir kıyafet, artık ne istersen koyabilmen Evet. için bir bölüm. Bir de onun altında da elektronik, yine birazdan anlatacağımız ama önden gösterebilirsin. Akü ve elektronik beyinlerin olduğu bölüm var. Burayı sen gösterirsin. Bir aç, ben birazdan göstereyim. Peki tamam. Parça parça göstermeyelim. Geç tanıt istersen. Tanıtayım. Ya da elektriği ayrıca mı yapacağız? Elektriği ayrıca yaparız. Tamam. Ben depolama alanlarını gösteriyorum. Kamera ısındı, alarmları almaya başladık Mart'ın Havalar ortasında bile. maşallah yanıyor şu anda. Evet, Fethiye büyük ihtimal çok sıcak olacak bu yaz ha. Vallahi birazdan duracak kayıt. Karavanla gezerler artık. Evet, son bölümde bu. Burada da su depomuz var. 160 litrelik bir su depomuz var arkadaşlar. Şurada yine nedir o? Hidroforumuz var. Onları detaylı anlatacağım birazdan. Bu bizim temiz su depomuz. Burada da ocağın tüpü var. Ya biz mesela böyle diyoruz ki karavanımız küçük, işte depolama alanımız aslında az diyoruz ama seyahate çıktığımızda hep şöyle oluyorum. Ya evdeki o kadar eşyayı biz ne yapıyoruz? Burada mesela aylarca yaşıyoruz ve şu karavanın, şu koltukların içerisine yerleştirdiğimiz eşyalarla Evet. yaşıyoruz. Evet, Diyoruz ki evdeki o eşyalar neden var o zaman? Aslında hiçbir şeye ihtiyacımız yok yani şu kadarcık yerdeki eşyalar Yaşayabiliyoruz. yetiyor bize. Ya işte illüzyon. Burada bir tane üst camımız var. Bu arada biz camları birazcık az kullandık karavanımızda. Çünkü genelde kışın seyahat ettiğimiz için hem soğuğu kesiyor hem de içerinin görünme ihtimalini birazcık sevmiyoruz açıkçası. Yani, öyle perdeydi evet. merdeydi çok Çok dağda sevmiyoruz. taşta bulunduğumuz için Evet. aradan dereden hani bir kötü niyetli biri gelir görür eder falan gibilerinden düşünerek o cam işine pek girmedik yanlarda. Evet, girmedik. Neyse burada böyle üst camımız var. Burayı çok fazla kullanmıyoruz. Yani birazcık böyle hava akışı olması istediğimizde bir açıyoruz. Evet. Yoksa böyle sabit duruyor. En son ne zaman açtım hiç hatırlamıyorum bile. Pek kurcalamıyorsun sanırım, evet. Evet, burada şöyle bir nişimiz var. Çok kullanıyorum ben. Çakmak falan koyuyorum özellikle buraya. Hı hı. Cihancığımın çok haberi olmaz. Çünkü çakmağı oradan alır bir daha da yerine koymaz. Ben onu ne zamandan beri haberim yok biliyor musun? Daha doğrusu haberim yokmuş gibi davranıyorum. Onu yapan usta öyle bir yoruldu ki bunu yaparken. Evet, çok yoruldu sağ Böyle olsun. sorgulayıp durdu hayatı. Ya dedi bunu niçin kullanacak bunlar? Niçin kullanacak ben Hiç öyle hatırlıyorum. demedi. Selam Cihan olsun yaptı. izliyorsa. Ne Cihan yaptı? Cihan çok söyledi onu. Ne Ha, gerek kendi var dedi buna adam falan ya dedi. bu dedi hiçbir şey kullanılmaz dedi. Neyse o yüzden Ama biraz ben onu unutuyorum görsel orada. olaraktı zaten. Çok güzel. Görseli Çok güzel harika. ya, Evet, Cihan. çok evet. güzel. Mutfağımıza geçelim mi? Hadi geçelim. Geçelim. Mutfağımız bence çok özel. Bir kere şöyle bir şey var. Şu evye bize özel yapıldığı için, bakın Türkiye'de demiyorum, dünyada Evet. başka hiçbir yerde olmayan bir evye. Düşünsene sadece Evet. bize özel. Çok güzel yaptılar Çok bunu. güzel. Sağ olsun. Elif miydi hanımefendinin Evet adı? Elif. Sağ olsun var olsun. Ya ben bile alıştım arkadaşlar. Benim gibi bir mağara adamı bile buna alıştıysa bununla yaşamaya inanın güzel ya. siz de seveceksiniz. Canlısını keşke gösterebilsem size ama o hissi çok özel. Evet güzel çok yani. güzel. Burada da yine böyle seramiklerimiz var. Bunlar da gerçek çiçeklerden yapıldı. O yüzden böyle bu tarafı ben çok seviyorum ya. Böyle doğadan bir parçaymış Evet, gibi güzel. görünüyor bana. Evet. Şöyle küçük bir penceremiz var. Evet, onu Böyle. dışarıdan anlatırken kaporta bölümünde bu pencereyle ilgili eksi artıları ben anlatacağım size. Tamam içeriden ama çok güzel her Yani şey. içeriden böyle süper 10 numara. Dışarıyı görebiliyoruz. Açık kalsın mı? Kalsın aşkım. Tamam. Şimdi burada şöyle bir kesme tahtası var. Bu fikir bana ait efendim. Evet, Bayağı kendisi da de. kullanışlı. Ben bunu kesme tahtasından daha çok şey olarak kullanıyorum. Bulaşık yıkarken bulaşığı burada yıkıyorum. Durulama kısmını burada yapıyorum. Bayağı tezgahı büyütüyor çünkü. Mutfak, şimdi burayı da açtığım zaman şöylemesine, Şef sen ne yapsın ya? bakın şöyle koca bir mutfak Evet. oluyor. Bizim bu alanımız boydan çok boya güzel. kebapçı arabasına dönüyoruz ya. Evet. Böyle kesme tahtamız var işte. Kapatalım bunu. Şurada şöyle bir çekmecemiz var. Çekmeceler önemli arkadaşlar. Hiç Önemli. öyle bakıp geçmeyin. Bunlar harbiden yoldayken can kurtarıyor. Çekmece Evet. büyüklüğü, küçüklüğü, çalışma şekilleri.
Şurada şöyle bir dolabımız var. Burada şu su tankımız vardı. Bu su ısıtıcımız. Onu bu tarafa aldık. Yan tarafı biraz genişletmek için. Burada redresör var. Aküye şarj basıyor. Onları ben anlatacağım birazdan size. Tamam, burayı sana bırakıyorum. Burası mutfak bölümü gibi düşünmeyin. Ya üstü mutfak bölümü aşkım. Tencere Evet. falan konulur. Şurası şöyle. Buralara tencereler, tabaklar. Onlar Bunlar da buradan yenilendi. konuluyor. Temizledim ben kendi elimden geldiğince. Evet, Cihan çok güzel yapmış. Şunları koymuş buraları. Düşme ihtimali tamamen kalkmış ortadan. Çok sorguladım kendimi bunları yaparken. Dedin ki neden daha önce yapmadın değil mi? Evet. Kendimiz için bir şey yapmıyoruz işte. Ondan sonra bu karara vardım. Zaten beni bıraksalar çadırda madırda yaşarım, öyle bir kafayım yani. Evet. Evet aşkım. Bu tarafta mutfağımız devam ediyor. Bence mutfağın bu kadar geniş olması çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Biz bu arada yani bu kadar küçük bir karavanda alanımızı çok güzel değerlendirdik. Dışarıdan gelen, karavanı olan herkes de bize aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki bizim karavanımız bundan daha büyük ama bu kadar kullanışlı değil. Siz bunun için ne güzel tasarlamışsınız falan diyorlar sürekli. Tebrikler bebeğim. O senin Bence burada de öyle bu arada. yeteneğin. Valla çok güzel oldu. Yani biz mesela şu alan, şu geniş alanı birçok Evet. bizimkinden büyük karavanda görmedik. Evet. Yani burada şimdi anlaşılmıyor tabii. Basit bir şeymiş gibi geliyor size ama hani farklı karavanlara girdiğiniz zaman bunun değerini anlıyorsunuz. Buradaki genişlik biz seviyoruz çünkü ayakta da takılmayı seviyoruz. İç açıcı Çok yani değerli. daraltmıyor insanı. İlk karavanın Evet. içine girdiğin zaman orada burada böyle sürekli yüksek dolapların olmaması bayağı böyle ferah, Evet. güzel. Yaşanılabilir. Bu tarafta böyle ocağımız var. Bu da bize gayet yeterli. Şunların bu arada bence yılın icadı ya. Şunların buraya vidalı olması. Evet. Hatırlıyor musun? Eskiden takır tukur giderdik. Bunları böyle peçetelere sarardık. Personel vardı ya arkada bizim giderken eşyaları tutmalık. Böyle. Şurada şöyle bir çöp kutusu Evet. var. Bunu Ha. da özel yaptırdık. Çöp kutusu, tamamını çöp kutusu olarak kullanmıyorsun bunu. Yarısına bir çöp Evet. kutusu koyuyor, yarısına yağlarını falan koyuyor. Bu arada bak eksikleri de söyleyeceğim dedin. Oraları es geçtin. Nedir? Şimdi biz bu karavanı yaptırırken İzmir'de bize dedi ki ustalar, bu çekmeceler dedi. Çekmeceler kapandığında otomatik kapanması için buraya kilit yapalım mı? Sen ne dedin? Yok dedim. Yok dedin. Ondan sonra Fethiye'ye geldik. Hadi bakalım pencereler, çekmeceler yolda açılıp duruyor. Ama neden yok dedim. Hele bir sor. Şimdi ben bu otomatiklerin görüntüsünü sevmiyorum. Çok çirkin görünüyor. Evet, krom rengi. Kalıp bir karavan tasarımı gibi görünüyor. Otomatik ben de onu dediği kilit sevmediğim için arkadaşlar. kilit, Bu otomatik buraya bir şey takılıyor. Kilide basıyorsun, kilitleniyor. Onu yaptırmadık Ebru beğenmiyor diye. Evet. Ama kendimiz de yapamadık ve çözümü burada bulduk maalesef. Bunları taktık. Yolda bunlara lastik bağlıyoruz giderken. Evet. Bütün çekmecelerimiz o şekilde çalışıyor aşağı yukarı. Şunlar hariç. Yani onlar hariç sadece buraya bir tane bir şey bağlıyoruz. Yani toplamda 3 tane yeri o şekilde kilitlemek durumundayız. Devam edelim. Çöpteydik en son. Tamam, çöpteydik. Bunun yarısını çöp olarak kullanıyoruz. Yarısını da yağlık, baharatlık falan Evet. gibi kullanıyoruz. Bayağı kullanışlı oluyor. Hı. Burada da şöyle ikili bir çekmecemiz var. Gizli çekmece var burada. Çok gizli bir tane bir şey var burada, evet. Burayı da yine mutfak için kullanıyoruz. Burada da böyle bir Harika. kaşıklığımız var. Ben bunu sende öğrendim. O kadar cahilim ki. Böyle Ben bir de çekmece... kendimde öğrendim. Gerçekten yok mu böyle bir şey? Yani bunları çok araştırarak yaptım Cihan'cığım. Vardır ya. Vardır canım. Tamam. Başka? Araştırarak dedim zaten. Tamam canım, şimdi araştırmacı gazetecisin sen ya. Burada dolabımız var. Buzdolabını da gösterelim aynen. Buzdolabımız bu şekilde çıkıyor. Şöyle içi. Burada kademeleri var. 4'e alırsanız bayağı buzluk olarak Gayet memnunuz. kullanabiliyorsunuz. Gayet memnunuz. Çok güzel. Az yakıyor. Çok kaçıyor. Güzel bir dolap. Ben Yıllardır açık sorunsuz konuşmak çalışıyor. gerekirse bu şekilde olan dolapları daha fazla seviyorum. Çünkü diğerinde böyle açtığında her şey dökülüyormuş gibi geliyor. Evet. Bir şey sığdırmakta zorlanıyorum. Ama bunda her şeyi böyle istifleyip üstünü kapatıp Ya Allah bismillah deyip yolla. gönderiyorum yerine. Burası böyle kapanıp açılabiliyor. Şu şekilde. Bu arada bu tezgahlarımız çam. Kaç santimdir bilmiyorum. Sen biliyor musun? Onları şey yaparız. Yazarız. Karavanın özelliklerini. Şimdi ilan sitelerine koyacağız ya. Hı. Neyin kaç santim olduğunu orada yazar, detaylı gösteririz. Tamam, çok güzel. Vernikli bunların hepsi. Çok seviyorum ben bu rengi. Muhtemelen yeni karavanımızda da bu şekilde kullanacağız. Çünkü hem çok kullanışlı hem de çok güzel görünüyor. Evet. Hepsinin üstünde de bundan var bu arada. Bu çamdan var. Yani masamızda var, tezgahlarımızda var. Yine Evet. şu kenarlarda falan hepsi çam. Şimdi banyo bizim kanayan yaramızda arkadaşlar. Şöyle ki diyorum. Çünkü biz bu karavanı işte 3-4 defa mı değiştirdik? Öyle bir şeyler oldu. Cihan hiçbirinde sığmadı. Hepsinde bir sorun yaşadı. Ben buraya sığmıyorum diye büyüttük ve şu anda en güzel halini aldı. Aşırı 73 memnunuz. eni, boyunu tam bilmiyorum. 90 falan galiba. Onları dediğim gibi yazacağım açıklama kısmına da. He. Evet, şu anda kapısı yok. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Daha ferah geldiği için bize. Şöyle perde var. Perdeyi çekiyoruz ama isterseniz kapısı da elimizde. Siz işte ben kapıyı takarım, böyle rahat edemem derseniz kapıyı da ayrıca vereceğiz. Evet. Tuvaletimiz var burada. Kasetli tuvalet bu.
Çok Mis. kullanışlı. Mis. Evden Mükemmel. hiçbir farkı yok. Buradan Evet. yapıyorsun abi işini. Arabanın dışından anahtarla çıt çekiyorsun. Evet. Götürüp döküyorsun. Şurada Harika. şöyle sifonu var. Buraya basıyorsun. Hatta orada kapağı kapalıysa buranın ışığı yanmıyor. Kapağı açıksa yanıyor. Bu çok güzel bir ayrıntı. Çünkü gecenin bir vakti o ışığı sürekli bir yokluyorsun. Buraya böyle aynalı bir dolap koyduk. Bu da bizim için çok iyi oldu. Şöyle içerisini dolduruyoruz. Burada Hatta şu yanlara bile bir şeyler sokuyorduk. Duruyor tabii mu? tabii, yok kaldırdım Şuraya. onları. Buralara havlular Şuraya. sıkıştırıyorduk. Aynen. Burada bir dolabımız var. Burada da yine şöyle malzemelerimizi koyuyoruz. Eşyalarımız var. Gayet yeterli bence. Evet. Şu Uzayan. Berber Böyle hizmeti uzuyor. vermek isteyen arkadaşlar olursa arada. çok Kamera- güzel bir şey. Şuraya şöyle takabiliyoruz. Kamera ısınıyor öyle. Birazdan her an gidebilir yayın. Şey yaparız. Soğutup tekrar geliriz. Dolaba koyuyoruz bu arada kamerayı soğutmak için. Fethiye'de sıcaklar öyle bir geldi ki başladık ya. Başka ne var? Başka ne var? Orada askımız Şuradaki var. askılık gerçekten can kurtarıyor. Bizim gibi küçük karavanlarda bayağı yarıyor bu. Çünkü hani eşyalarımızı nereye koyacağımızı bilmiyoruz kış vakti. Üstümüzde işte montlar var diyelim. Evet. Nereye atacağımızı bilemediğimizde hemen geliyoruz buraya asıyoruz. Bayağı kullanışlı oluyor burası. Evet. Burası da bu şekilde. Sırada üst dolap var. Şöyle. Burası galiba karavanımızdaki en büyük depolama alanı diyebiliriz burası için. Her şeyi sıkıştırıyorsunuz. Bakın şu taraf var ya, cehennem çukuru gibi. Full dolu. İstediğiniz atın bir şekilde giriyor. Giriyor ve rahat da ulaşabiliyorsun. Çok kullanışlı bir yer. Burada yine doldurmuşuz eşyaları. Yanında boşluklar var. Aracın demirlerinin yarattığı boşluk. Oralara bile bir şeyler sokuyoruz. Burası benim konfor alanım ya. Öyle diyebilirim. Çok, Neden çok biliyor özel musun? bir alan. Her seferinde böyle yapıyorum. Cihan'cığım ben buraya yetişemiyorum deyip bütün işleri Cihan'a kilitliyorum. Evet, orada da ne iş var hemen söyleyeyim. Tulumlarımız var, tavlalar, kelime oyunları arkada. İşte birkaç kamera aleti falan Evet. filan, ayaklıklar, çart çurt. Siz Böyle de artık şeylerimiz kendi var. malzemelerinizi koyarsınız. Burada şu dolabımız var yavrum orada. Evet. Yine depolama alanımız var burada da. Şöyle şuraları kullanabiliyoruz. Genelde işte süpürgelerimizi falan koyuyoruz ki buraya. Böyle çıkışta hemen Kitap yapabilelim diye. oluyor bazen. Evet. Şurada Webasto borumuz var. Burada Onları da- anlatacağım ben detaylı Bunları birazdan. sen anlatacaksın, He. tamam. Yine oturma alanımız var. Şöyle altında aküler falan var. Cihan bunları anlatır ama burası da böyle bayağı keyifli bir alan. Evet, sobayı çıkardık buradan biliyorsunuz. En son evet. soba vardı. Şurada soba deliği kaldı. Ona bir havalandırma kapağı takacağız. Evet. Dışarıya da bunu bıraktık bacasını, belki hani sobayla kullanmak isteyen olursa diye sobayı da vereceğiz bu arada. Evet, İsteyen isterseniz. olursa sobayı da alabilirsiniz. Biz ama artık bu mevsimden dolayı sobaya gerek kalmadığı için söktük. Hem de görseli biraz toparlamak istemiştik. Sizin için yazı hazırlıyoruz diyebilir miyiz? Neredeyse. Ya aşağı Aşağıda yukarı. da şöyle parkelerimiz var. Başka galiba benim anlatacak bir şeyim kalmadı. Kalmadıysa o zaman ben elektriği anlatayım hızlıca. Hadi bakalım. Çata pata pata çata. Arabanın elektriği. Önce merak ettiğin bir şey var mı araba elektriğiyle ilgili? Yok, benim merak ettiğim hiçbir O şey yok. zaman şöyle anlatayım size. Araba, karavanın elektriği demek bir kere öncelikle çok basit bir şey. Bu karavanı almıyorsanız bile, kendiniz yapıyorsanız dahi bunu yaparsınız abi. Hiçbir şey bilmeyen adam da bunu yapar. Küçük küçük yardımlar alarak. Neden oluşuyor karavanın elektriği? Aküden. Önce bir akü var. Akü ne işe yarıyor? Senin evine gelen elektrik var ya, normal evde hatlar geliyor binanın içinden. Bir elektrik geliyor senin evine, hani sigorta paneline. Oradan dağılıyor. Burada da o gelmiyor da aküden dağılıyor. Akümüz burada, hemen gösterelim. Karavanımızın yaşam aküsü. Bizim galiba bunlarımız çok iyi değil mi? Bizim her şeyimiz çok iyi. Evet, akü grubumuz, şimdi bizim arabada 2 tane farklı elektrik sistemi var arkadaşlar. Neden böyle yaptık? Çünkü biz biliyorsunuz ki arabada gezerken çalışıyoruz. Sizlere videolar hazırlıyoruz. Çekimler, onlar bunlar derken bizim kendimizi sağlama almamız gerekiyordu. Sistemin birisi eğer çökerse diğeriyle devam edelim diye 2 sistem kullanıyoruz. Şimdi size ilk sistemi göstereceğim. İlk sistemimiz şöyle. 320 amper lityum akü. Yeni aldık bu aküleri bu arada, daha 1 ay olmadı. 320 amper lityum aküye bağlı 2 tane 165 wattlık monokristal panel ve ayrıca yine bir redresör, dışarıdan elektrikle aküleri şarj edebilir durumda. Arabanın içerisindeki bütün elektrikler, işte lambalar, prizler, onun dışında başka kullandığımız elektrik ne var aşkım? USB, o 5 watt çıkışlar var ya, onların hepsi buradaki aküden geliyor. Akü de böyle bir yerde. Buyurun. Hemen gösterelim. Şimdi bu bizim akü grubumuz. Bu aküyü biz kendimiz yaptık. Hücrelerini teker teker alıp kendimiz yaptık, kurduk. Piyasanın daha uygununa getirdik ve çok da güzel oldu. Burada invertörümüz var. 1000 wattlık bir invertör bize yetiyor. Sadece laptop, ağır yüklü bir şey çalıştırmıyoruz. Sadece laptop diyorum ama laptop da yine en az 350 watt falan yiyor. Yeni aldığımız laptop sağ olsun. Ondan sonra bunu kapattık. Buradan elektrik dağılıyor. Şimdi şunu göstereyim. Şunu göstereyim bebeğim, gel.
Şimdi biz bunu toparlarken burayı ben yeni toparladım bu arada. Bakın şurada bir elektrik kabloları için bir boşluk bıraktım. Olur da yarın bir gün siz bu aracın içerisinde elektriksel bir değişim yapmak isterseniz buradaki kablolardan hemen istediğiniz yere ulaşıp artısı eksisi yeni bağlantıları buradan yapabilirsiniz. Zaten olur da bir izleyicilerimizden birisi alırsa arabayı ve arabada bir şey kafasına takılırsa, yarın bir şey yapmak isteyip de nasıl yapacağını bilemez edemezse bize her zaman ulaşabilir. Biz tesisatla ilgili ne merak ediyorsa o konularda ustasına veya kendisine yardımcı oluruz. Seve seve yardımcı oluruz. Bu arada hidroforu da gösterelim mi? Tamam. Hidroforu gerçi göstermeye gerek var mı? Gösterelim. Biraz önce gösterdik aslında onu. O zaman hidroforu geç. Tamam. Nefes Bu arada ben de şey söyleyecektim ya. Karavanı alan kişiler inşallah Instagram'da falan böyle aktif olurlar da sürekli bakar izleriz biz de. Fethiye'ye geldiğinde de bizi arasın. Evet. Görürüz arada gidip. Şimdi bu tarafta başka anlatacak ne var? Burada bir geri görüş kameramız var. Biliyorsunuz biz bunu yakın zaman önce bağladık arabaya. Normalde cama takmıştık arkada olan biteni kaydetsin diye. Daha sonra güvenlik amaçlı buraya taktık bunu. Hani siz arabadayken veya değilken arabadaki hareketliliği burada kaydediyor olacak kamera. Onun dışında buraya gelelim. Burada sıcak su tankımız var. Şimdi biz arabaya yine bunu yakın zaman önce taktık. Şöyle, bu tank 10 litre su alıyor arkadaşlar içine. 10 litre suyu alıyor ve siz bunu elektriğini açtığınız zaman yaklaşık 1 saatte o 10 litre suyu 50 derece 60 dereceye kadar ısıtabiliyor. Daha sonra siz o 10 litre suyu kullanmaya başlıyorsunuz. Siz suyu kullandıkça o içine yeni soğuk suyu alıp suyu yavaş yavaş ılıtmaya başlıyor. Yani bu sıcak su dediğimiz sürekli sıcak su vermiyor size. Bir adet 10 litre veriyor net kaynar su. Boşalan yere de ılık suyu tekrardan takviye yapıp ılık su vermeye başlıyor. Eğer beklerseniz bir saat daha tekrardan bir 10 litrelik sıcak su elde etmiş oluyorsunuz. Bunun mantığı o. Bilesiniz. Burada tuşu var. Açıyorsun tuşunu. Şöyle bak buradan çalıştırıyorsun. Ondan sonra bir saat bekledikten sonra arabanda sıcak su var. Sıcak suyumuz burada. Bu mutfak lavabosunda ve duştaki çeşmede var. Onun dışında şurada yine bir akü şarj aletimiz var bebeğim, gel. Burada yine bir tane redresör var. Olur da kış zamanı gezerken araçta eğer güç kalmazsa, dışarıdan elektrik almanız gerekirse bu redresörü şuradan alıp arabaya çekeceğiniz uzatmayı. Biz dışarıdan elektrik almıyoruz arabamıza. İlk başta öyle yapmıştık. Daha sonra yani içeri herhangi bir şeyin dışarıdan müdahale edilme olasılığından dolayı olmamasını istedik. Su depomuzu ve elektriğimizi dışarıdan kestik. Şimdi suyu da göstereceğim nasıl alacağınızı. Eğer elektrik alacaksanız dışarıdan arabayı uzatmayla bir taraftan sokup bunu taktığınızda aküleriniz şarj oluyor. Ön tarafa geçmeden önce yani diğer elektrik sistemimize kalan son şeyi de göstereyim. Şurada 220 prizlerimiz var arkadaşlar. İnvertörün tuşuna bastığınızda o prizleri aktif hale getiriyorsunuz ve 220 1000 Watt'a kadar ne isterseniz oraya bağlayabiliyorsunuz. Burada zaten şey var, kontrol panelimiz diyebiliriz buraya. Işıklarımızı falan, hidroforu falan her şeyi buradan açıyoruz. Bu şekilde. Yine buradan akünün gücünü, giriş çıkış değerlerini monitör eden bir böyle cihazımız var. Monitör eden cihaz nedir ya? Dede gibi anlattı. Burada böyle bir şey var, işte bakıyorsunuz. Şu anda mesela %100 dolu akülerimiz. %100 dolu olduğu için 9 Watt sadece basıyor paneller. Şimdi burada bunu açmadım ama alan arkadaş geldiği zaman ona göstermek için sadece onun yanında bunu söküp sistemi ona göstermek istiyorum. Burada 2 tane 150 amperlik akü var. 2 tane jel akü var. 150 amperlik. Ve bu aküler arabanın ön tarafında, gel onu da gösterelim bebeğim. Ver ben kamerayı göstereyim. Şuradaki cihaz, bu MPPT cihaz, yukarıdan gelen 165 Watt bir tek panel var bu sisteme bağlı. Ona geliyor. Buradan bu akülere geliyor. Burayı besliyor. Ve ayrıca araba çalıştıkça bizim arabanın şarj dinamosundan gelen akımı oraya yollayan burada bir başka cihazımız var. Bu cihazda şu arkadaki siyah arabanın elektriğini alıp yine bu akü grubuna basıyor burada. Bu şekilde iki ayrı sistemle iyi bir şekilde elektriğimiz bizim 10 numara. Sınırsız bir elektriğimiz var ya. Öyle olmak zorunda. Montaj işleri çok elektrik harcıyor. Yine burada 300 wattlık bir tam sinüs invertör var. Bunu daha çok işte arabamızda modem, telefonlar vesaire ufak voltaj çeken 220 isteyen şeyler için kullanıyoruz. Şimdi ısıtıcımızı anlatıyoruz.
Isıtıcımız Eber-Spreer markasının D2 modeli arkadaşlar. Zamanında 3.000 liraya almıştık bunu. Şu anda 23.000 liraymış baktım. Onun yerini gösterelim. Şurada. Hemen yancı koltuğunun altında. Burada. Kendisi. Buradan sıcak havayı veriyor. Çıkışı da burası. Çıkışı şuraya bir vida atacağız. Buraya da bir kapak takacağız. Bunu kapatacağız ama sıcak havası buradan içeriye üfleniyor arabamızın. Başka ne var? Burada işte açma kapama şeyi burada. Burada yine bir havalandırma, içerideki akülerin havalandırılması için bir havalandırma boşluğumuz var, şeyimiz var, menfezimiz. Onun dışında ne kaldı elektronikle ilgili arabada? Kameralar var önde. 2 tane, bir kamera dışarıyı, güvenlik kamerası işte çarpma etme durumunu kaydetmesi açısından. Bir kamerada yine içeriği, bir olay olur, bir şey olursa diye yanı ve şoför koltuğunu kaydeden 2 tane de kamera ön tarafta var. Başka da bir şey gelmiyor böyle. Ha, şuradaki çekmeceyi göstermedik. Şurada özel çekmecemiz. küçük ama etkili, boyu değil işlevi çekmecemiz var arkadaşlar. Burada elektronik olaylarımızı bunun içine koyduğumuz. Başka neyimiz kaldı göstereceğimiz? Bizim araç ruhsatta 2+1 motokaravan diye geçiyor. Ancak burada sadece 2 tane koltuk var gördüğünüz gibi. 1+1. 1+1 gibi. Normalde burada bunun orijinal ikili koltuğu var. Biz o koltuğu vizeye giderken takıyoruz. Vizeden sonra geri çıkartıyoruz. Çok basit çıkartıp takılması. 4 tane cıvatası var hemen şurada aşağıda ısıtıcının yanında. İsteyen ikili de kullanabilir ama biz buradaki arayı kaybetmemek için, buradan öne Tabii. geçebilmek için tekli koltuk kullanıyoruz. Evet. Ama 2 kişi mesela çocuğu var diyelim. Tabii o ki. şekilde de kullanabilir. Sadece şöyle dışarıdaki kapıdan içeri girmek Girecek, durumunda evet. kalır. Biz buradan arkayı da görelim diye biraz da öyle kullanalım diye. İkili de kullanmıştık. Onun keyfi de başka. Evet. Arkayla önün bölünmesi de farklı bir psikolojiye giriyorsun karavan hayatında. Onu da sevdik, bunu da sevdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Arabanın önünü öncelikle şöyle söyleyeyim, temizleyemedik ön tarafı. Arka tarafı temizledik, hazır ettik sizin için ama ön tarafı temizleyemedik. Şimdi burada bir geri görüş kameramız var. Navigasyon. Telefonla Bluetooth'tan bağlanıyor. Gayet iyi işimizi görüyor bizim. Yenice taktırdık bunu da. Yine 6 ay falan oldu. Burada direksiyon kapağımız var. Dillere destem direksiyon kapağı. Bunu Airbag'çide abi alan yaptıracak. Ben inat ettim, yaptırmıyorum. Vallahi yaptırmıyorum ya. Kime gittiysem ustama ne diyor? Haber bekliyorum. Şu oldu, bu oldu. Ya bulamadım bir türlü. Bunu var ama biliyorum İç Anadolu bölgesinde falan bunu satan yerler var. Onları da aradım. Çok beni oyalıyorlar. Yani döneceğiz diyor, dönmüyor. Bir sürü kişiyle konuştum aşkım ya. Ya parça zor bulunan bir parça ya da benle çok ilgilenilmedi benimle. Ama bunu büyük şehirlerde bulursunuz. Bunu yaptırırsınız. Biz yaptıramadık. Başka burada söyleyeceğimiz ne var? Camlar var. İşte otomatik cam. Camlar otomatik çalışıyor. Ama böyle çalışıyor. Onun dışında şu işte arka camlar dikiz ayna mısın? Ne aynası deniyordu buna? Yan aynalar. Yan aynalar da otomatik. Bakın şöyle. Hemen tık tık bunlarla da oynayabiliyorsunuz böyle bilgisayarlı. Onun dışında burayla ilgili şu bozuk bizim. Şu bozuk. Bunu adam bunu yaptırmak durumunda kalacak. Biz kullanmadığımız için. O nedir ki, ben hiç haberim bile yok. Küllük. Ben burada Küllük olmasın zaten arabada ya. yağ değişim kartlarını falan tutuyorum. Bak en son yağımızı 169.000 2024 diyor bu. 2024 9. ay diyor. Bakayım. Arabamızın yağ değişimi gelmiş mi? Hep beraber göreceğiz şu anda. Hemen bakalım. 173.000 gelmemiş. 6.000 kilometre var daha arabanın yağ değişimine. Onu da görmüş olduk. 179.000'de yapılacak. Arabamızın bence zaten beni en azından en çok böyle satmamalısın ama satmak zorundasın diye düşündüren özelliği de şu arkadaşlar. Arabamız 179.000 mi? Kaç demiştim? 176.000 kilometrede şu anda. Biz bu arabayı aldığımızda 130.000 gibi bir şeydi. Galiba. 30-40 bin kilometre bindik. Kilometresini sorgulattık. Kilometre orijinal. Yani 2007 model bu arada. Bu kasanın son yılı. 2007 yılında hem yeni kasa Ducato'lar çıkmış. 2.3 litre motor hacmi olan. Bu 2.8 bu arada turbo dizel. Hem de bunun son üretimini yapmışlar. Yani 2.8 turbo dizel bu kasanın 2007'de son üretimini yapmışlar. Biz ona denk geldik. Araba inanılmaz temiz. Biz kaç senedir bizde bu? 6 senedir falan. Bizde motor kısmına asla hiçbir şekilde anahtar değmedi derler ya, öyle bir motor var. Hiç bizi üzmedi motor tarafında. Zaten öncesinde de panel van falan olmadığı için ağır bir yük de taşımamıştı. Yani. Minibüstü aldığımızda okul servisiydi. Okul servisiydi ve yatıyordu kenarda. O bizi buldu zaten, değil evet. mi? Biz o arabaya ilanda listeye alıp unutup geçip gittiğimiz bir arabaydı bu. Daha sonra sahibi bizi aradı falan, bir şekilde buluştu yollarımız ve hiç üzmedi bizi ve çok yani evet, zorlu şartlarda da gittik, kullanmaya çalıştık, ettik falan. Hiçbir sorunu yok Allah'a şükür. Sadece ön takımla ilgili şu anda parçaları aldık. Birkaç parça bir şey değişecek ön takımda. Öyle yani sesler olur ya ufak tefek. O sesleri halledeceğiz yarın sanayiye bırakıp.
Burada başka söyleyeceğimiz şurada arabanın üstünde ve önde 2 tane şey lambamız var. Bu spot lambalar. Spot mu deniyordu bunu? Ne lambalar? Anladınız ya, dışarıdan birazdan çekeriz. LED lambalar var. Başka söyleyecek bu tarafta bir şeyimiz yok. Geri görüş kamerası söyledik. Teybimizin hoparlörlerimiz falan yeni yapıldı. Onlar da 6 ay önce değişti. Arabamızın kilometresi dışında bu tarafla ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. 176 bin kilometrede orijinal bir araba ve bu kasada, bu motorda, bu kilometrede, bu temizlikte ben gerçekten hani garantisini verebileceğim bir motoru var arabanın. Öyle söyleyeyim. Çok sağlam bir motor. Yani yeni kasa Ducato'lardan farkı arıza vermemesi. Zaten bu işleri bilen insanlar da biliyordur. Biz de zaten o insanların dediği şeylere dayanarak bu arabaya daha yakın durmuştuk. İlk karavanımızı alırken bunun yeni kasası da vardı. Onu da alabilirdik ama hani siz bununla devam edin dediler bize. Daha az arıza yapar. Bir karavancılık olayını biraz daha bununla pekiştirin. Daha sonra daha büyük ve yeni kasalı araçlara geçersiniz dediler. Biz iyi ki de onu yapmışız. Arabamızı çok sevdik. 6-7 senedir severek kullandık. Evet, çok. Değil mi? Şimdi üzülerek ayrılacağız ondan ama sonuçta yapacağımız arabayla da yaşayacağımız güzel şeylerle birlikte yeni anılar biriktirerek onu unutacağız. Maalesef hayat devam edecek. Dışına geçelim istiyorsan. Dışını da anlatalım. Hadi geçelim. Heh. Şimdi, Bu arada bir şey söyleyeceğim. Heh. Şimdi bizi kameradan gören insanlar şey diyorlar ya, siz ne kadar küçükmüşsünüz diyorlar. Evet. Bence onu bir söyleyelim. Söyleyelim arkadaşlar. Benim Evet. boyum 1.75. Kilom 72. Şu ara bir kilo aldım belki. Bakın 1.75'lik bir insan. Hadi ayakkabı da 2 santim olsa şu. 1.77. 1.78. Yani 1.80'lik bir insan bu arabada artık kafa böyle tepeye vurarak takılmaya başlar. Ona göre alacaklar 1.70 1.80 arası. Dikkat etsinler. Kafayı vurmasınlar. Ona göre. Evet. Başka bir şey yok. Şimdi arabamızın Kaç dışı. metreküp bizim araba? Onu da söyleyelim. Şuradan, bak şuradan gel aşkım. Buradan, Dur, göremiyorum, bir dakika. şuradan, Evet. sırttan arka bagaj kapağına kadar 3 metre 30 santim. 3.30. Eni de 1.80 falan bu arabanın şu anda. Yatarken falan yine o 1.80 hem boy hem en. Bak kafayı vurdu yine 1.80'ler. Dikkat etsinler kendilerine. Dışarıya geldik. Ne var dışarıda? Başka sorun var mı senin? Çok akıllıca sorular sormaya başladın şu anda. Başka sorum yok şu an. Gelirse söylerim. Tamam. Dışarıda bir adet şeyimiz var. Ne o? Gölgeliğimiz var. Onun açma evet. demirlerini evde unuttum. Açarız, gösteririz ama bir ara. Zaten yola devam da edebiliriz biz bu arada. Ha biz hikayeyi anlatmadık. Biz niye buradayız? Neden? Evet, Bizim unuttum. yolculuğu, biz yoldaydık. Gel. Gel Dur şuraya. şurada Gel. anlatalım, dur. Ben tutayım. Dur senin Ben kolun tutayım. yorul. Şimdi biz normalde Dalyan'daydık arkadaşlar. Evet. Yolumuza devam edecektik Çanakkale'ye kadar. Daha sonra bize bir haber geldi. Babam boyun fıtığı ameliyatı olmuş. Herkesin duyması mı gerekiyor? Evet, babam diyor ki hastalıktan bahsetmeyin artık yeter kanalınızda. Haklı ama yapacak bir şey yok. Babam ameliyat oldu. Hayır, 5 Biz ay, de 4-5 aydır annemiz gitti. Senin durumun Ebru'da oluyor. Ben yani Ebru bir şey yok. Aramızda en sağlam Ebru Allah'tan. Şimdilik o iyi. Öyle biz geziyi yarıda böldük. Babamın ameliyat olmuş bu arada. Onu bize söylemedi. Benim kardeşim aradı bana söyledi. 1-2 saat önce sağ olsun. Biz de bastık geri geldik şu anda Dalyan'dan Fethiye'ye. Babamı görüyoruz burada. Buradan sonra ne yaparız Allah biliyor. Bakacağız. sen işe devam olur. İşe devam. Ve bize söylemek istememiş yoldan geri dönmeyelim diye. Biraderim beni aradı, haber verdi. Biz apar topar Fethiye'ye döndük. Evet. Biz zaten karavanımızı bu yapacağımız büyük turdan sonra da satacağız haberini sizlerle paylaşacaktık. Ama bu sebeple Hani böyle bir keyfini çıkaralım son Evet, demiştik. Fethiye'ye de dönünce de geri babam için pazartesi günü hastaneden, yani 3-4 gün hastanede kaldı. Geçtiğimiz pazartesi çıktı. Hastaneden onu çıkardıktan sonra da tekrardan tura çıkmadan arabamızı boşaltalım, bir temizleyelim. Eksikleri var, o dolap kısımlarında tamiratlar yaptık. Onları tamamlayalım. Satış haberini de verip yola devam edeceksek de öyle edelim diyerekten geldik. Şu anda o sebeple buradayız. Bakalım. Ay üzülme ya. Gideriz tekrar ya. Ya yeni karavanla gideriz. Yenisinde de gideriz, sorun değil. Şimdi arabamızın dışı yeni boyandı arkadaşlar. Yine bir sene olmadı. 6-7 ay oldu. Çok Bu memnunuz. Poliüren mi? Poliüretan mı? Öyle bir şey. Zırhlı Zırh. boya denen. Gayet memnunuz. Biz bayağı bir yerlere girdik, çıktık, sürttürdük, ettik ama maşallah hiçbir şey yok. Bunu alıp bir temizlettikten sonra yıkattıktan sonra arabayı mis gibi çıkar yine. Bu arada görenler bayılıyor ya. Her gelen soruyor. Aynen bak sapasağlam. Bayağı zorladık, yaptık yani. Belki ne yapar biliyor musun alan insan?
Biz cam kullanmadığımız için yan cam dedik ya kullanmak istemedik diye buraları sajla kapattırdık. Belki buraları açmak istiyorlarsa buraya bir kompozit yapıp buraya bir pencere takıp burayı açabilir isteyen. Şurada bir dış duşumuz var. Onu göstermedik. Dış duşumuz var arkadaşlar. Buraya bağlıyorsun. Duş telefonunu, hortumunu ne istersen buradan suyu alıyorsun. Şu anda hidrofor kapalı. Bu şeydeki su gelen. Depoda arta kalan su. Bu şekilde dış duşumuz var. Başka gel burada neler var? Demin söylediğim flash led lambalar bu şekilde 3 tane. 1 2 tepede bir tane olmak üzere. Şurada Liuking var. Giresunlu Liuking, onu vermiyorum. Ölürüm vermem onu. Burada var. Ne o? Tuvalet olayımız var. Bizim dıştan elektrik alma şeyimiz var. Bunu ilk başta kullanmıştık. Daha sonra kullanmadık. İptal ettik. Dışarıdan elektrik ya da birisi gelip kurcalamasın etmesin diye iptal ettik. Bu da yine bizim arkadaki akü grubunun havalandırma menfezi. Başka neyimiz var aşkım? Başka da çeki demirimiz var. Bu bizim ruhsata işli çeki demirimiz. Zaten tekneyi de o yüzden veriyoruz. Madem dedik çeki demirimiz var, boş yollamayalım, ya tekne verelim ya tekneyle gidelim diye. Burada eksik şu, elektrik bağlantısı yok. Bu bir sanayide elektrikçiye gidilip buradan bir yapılacak işte. Belki de var, bilmiyorum, ben hiç takmadım. Olabilir de, emin değilim o konuda. İşte merdivenimiz var. Bak. Seyyar merdiven. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yıllarca gezdik, bir sürü karavan gördük, ettik. Şu merdiven kadar işlevsel bir tane daha ben görmedim, biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Her yere oluyor. Karavanımızın şöyle gurur kaynağı. Her yere takıp bunu çıkabilirsiniz çatıya. Çatıya çıkıyoruz arkadaşlar. Çatıda da yine ben sana söyleyeyim bak. 1'e 1 çok rahat 2 metre böyle bir kullanım alanı var. Hatta şöyle bir şey var. Biz buraya aldık bir tane. 500 litrelik bir port bagajları olur ya, onun çanta versiyonları çıkmış. Ondan bir tane aldık, hiç kullanmadık. Açıyorsunuz böyle 1 metre büyük bir çanta. Onu oraya koyuyorsunuz. İstediğiniz malzeme içine istif edebiliyorsunuz. O çantayı da hiç kullanmadık. Onu da vereceğiz karavana alan arkadaşa. Yeni aldık, hiç kullanmadık. Karavanın üstünü o şekilde değerlendirirsiniz. Başka? Teknede sıra. Tekneye geçelim hadi. Karavanımızla birlikte tekneyi de vereceğiz arkadaşlar. Normalde bu kırmızımsı eski karavan rengindeydi ama yeşile döndü gördüğünüz gibi. Evet, uyumlu oldu. Evet, karavanı tek başına vermek istemedik. Tekneyle birlikte verelim dedik. Teknemizi çünkü biliyorsunuz geçen sene yenilemiştik. Bu da boşa çıktı. Kullanmıyoruz. Öyle durup çürüyeceğine römorküyle, motoruyla birlikte tekneyi verelim istedik karavana, alana. Teknemizin boyu 3.50. Bu römorkü de 2 sene önce yaptırdım. Bir güzel boyadım mı sıfır cillop gibi römorktür, söyleyeyim. Motorumuza gel bebeğim. Motor 2008 model Mercury. Bu da bizi hiç ama hiç üzmedi bu zamana kadar, değil mi? Yani helal olsun. Ne kamplara gittik, nerelere gittik geldik. Yağmur, çamur. Böyle tertemiz, inci gibi görüyorsun. Nasıl hatta moda girdi o? şöyle söyleyebilirim ki. Tam satıcıyım ha. Senelerdir biz Cihan'la kamp yapıyoruz ve senelerdir tertemiz. Motor alıp, bot alıp, tekne alıp satıyoruz. Neredeyse her yaz diyebilirim. Evet. Yeniliyorduk ve bu zamana kadar aldığı Cihan'ın en iyi motordu. Evet, en temiz motordu. İnşallah seven ve gerçekten değerini bilecek olan birine gider. Bizdeyken hiçbir şey gelmedi başına. Umuyorum yine gelmez. Bu arada bu şeydir arkadaşlar. Liman kaydı olan bir takım. Bunu alacağınız zaman gideceğiz limana. Bizden size kayıt ve devir işlemini yapacağız. Yani evraklı bir tekne. Onun dışında teknenin içinde livar kapakları var. Gelin onları gösterelim de bir. Şöyle. Biz bunu balık için kullanmadık biliyorsunuz. Biz bunu kamplarda kullandık. Dün yıkadım, içi su doldur. Böyle kapakları var. Önde kapağı var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an böyle içim bir cız etti benim. Karavandan daha çok etti nedense. Neden aşkım? Ya böyle sanki bununla anılarımız daha mı fazla, nedir anlamadım. Ya biz hepsiyle güzel anılarımız var. İnşallah yenileri de olacak. Bu tekneyle ilgili söyleyeceğim şey. Bunun bir bakıma ihtiyacı var. Bunu alan arkadaş şunu yapacak. Bunu alacak abi. Ben burada sordum, 15.000 lira dediler. Boyatabiliyorsun bunu. Bak şuralarda zımpara falan istiyor. Zımparasını yaptıracaksın. Bir güzel bakımını yaptıracaksın. Burada 15.000 lira dediler. Tertemiz cillop gibi çıkacak sana. Biz yaptırmadık. Burada bir sıkıntısı yok ama değil mi? Yok. Keyfi yani. Tabii keyfi. Yani şu görseli toparlamak için. Evet, yoksa biz hala bununla denize çıkıyoruz. Çıkıyoruz canım. Hatta belki bir son tur atarız. Onun dışında işte römorkümüz var. Römork de yine sapasağlam. Hiçbir eksiği olmayan çalışkan bir römork. Şuraya yapraklar girmiş artık. Onları aldık. Böyle çekiyor, itiyor. Bunu da vereceğiz. Gel gidelim fiyatı konuşalım. Hadi. Ağzımda dül kalmadı. Tül.
Evet, sıra geldi en cıfcıflı bölüme. Evet, herkesin beklediği o bölüm. Kim söyleyecek? Sen söyle. Niye ben söyleyeyim? Bütün pis işlerini bana yaptırıyorsun. Ondan sonra aradan böyle tereyağı gibi sıyrılıyorsun çıkıyorsun. Tereyağı mı Çünkü zeytinyağı ben mı? anlamam ki bu Tereyağı mı araba zeytinyağı mı? kaça yapılır, nasıl kaça satılır. Bunlar benim işim değil. Havalar ısındı, kameralar yanmaya başladı. Arkadaşlar arabayı 950 bin liraya satıyoruz. Evet. Araştırdık. Arabaların fiyatlarına baktık. Bizim kilometredeki araçların fiyatlarına baktık. Karavanın içindeki malzemelere baktık. Ederlerine baktık. Sıfırlarına baktık. İkinci ellerine baktık. Nereden gelirler, nereye gelirler, hızır ödüyor, nasıl hızır ödüyor. Hepsine baktık. Ve 950 bin lira demeye karar verdik. Evet. Umuyoruz ki size böyle tüccar gibi gözükmüyoruz. Bizim sevdiğimiz işler değil bu çünkü ya. Evet, değil. Aldım, sattım ben. Keşke imkanımız olsa hediye etsek size arabayı ama Keşke biz de imkanımız olsa hatta satmasak. satmasak o da olabilir. Yani ama satıp yine o parayı 1 milyona falan da bir istediğimiz tipte arabaları bulduk. O arabayı alıp yeni bir serüvene başlayacağız. Bizim karavanımız 950 bin lira. Yanında teknemizi de hediye ediyoruz. Onun da özelliklerini söyledik zaten sizlere. Umuyoruz ihtiyacı olan onu gerçekten sevecek. Evet. Onun da sahibini sevebileceği insanlarla bir araya gelir arabamız. İnşallah. Ve siz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ Bakalım olun. neler yaşayacağız bundan sonraki süreçte. Eğer karavanımız hemen satılırsa bu arada bir satılma videosu da gelir. Öyle. Satılma videosu derken alanlarla. Alanlarla evet buradan da İsterseniz. bildirelim. Eğer isterseniz arabayı almaya niyetliyseniz videoya birazcık çıkabilirsiniz. İsterseniz tabii. İsterseniz. Belki O zaman istemezler. haftaya görüşürüz. Kendinize dikkat çok iyi edin. bakın. Sizi çok Muah. seviyoruz. Var çok sıcak. Ya, Hoşçakalın. çok sıcak. Açıklama inanılmaz kısmına sıcak. bıraktık. Evet. Bakalım neler yaşayacağız. Arabayı bulacağız. Çok stresli şeyler ya. Ondan sonra nerede yaptıracağız? İçini Son bu sefer arabam. çünkü son Ben araba. yaparsam son. Daha bir daha yapamam. Ama belki ileride küçük bir tane daha yapabilirim ya. Son. Eğer Onu onu şimdi kendin yaparsın. Çünkü bu arabayı kendim biz yapacağım. Tabii yapmayacağız. tabii. Hani biz yapmayacağız Yok. derken şöyle destek Uzaylılar alacağız. gelecek. Destek alacağız. Yani kendimiz içine girip her şeyi biz yapmayacağız. Çünkü Elektriği suyu kimseye kaptırmam. Öpeyim. hayır canım. Ben yapacağım. Hı. Hayır ben yapacağım. Bunu beraber yapacağız her şeyi. Her şey Ben daha yapacağım ya. konforlu oluyor. Çünkü birileriyle yaptığınızda her şey çok daha güzel oluyor. Daha temiz işçilik, daha konforlu, keyifli geçiyor. Ben yapacağım. Ama iki kişi içine girdiğimizde yok olmuyor yani. Bir de Cihan bir işi 2 defa yapmayı sevdiğinden şimdi kapatacak kamerayı. Siz anladınız beni, görüşürüz.